Herkese merhaba, Joy Chef in the Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün artık tatlı zamanı. Uzun bir süredir tatlı yapmıyorduk. Özellikle çikolata severleri ekran başına davet ediyoruz. Çünkü bugün şahane bir brownie yapacağız. Brownie'nin çıkış hikayesiyle alakalı ortaya atılmış olan iki tane iddia var. Bunlardan birincisi aşçının biri bir gün çikolatalı bir kek yapmak istiyor. Fakat tarifi hazırlarken içine kabartma tozu koymayı unutuyor ve keki kabarmıyor, dümdüz kalıyor. Ve bu şekilde brownie'nin çıktığını düşünenler var. İkinci iddia ise Chicago'da bulunan Palmer House Oteli'nin sahibinin karısı bir gün otele geliyor ve otelin aşçısından ona böyle pratik hem yanında taşıyabileceği hem de arkadaşlarıyla buluştuğu zaman atıştırabilecekleri bir tatlı yapmasını istiyor. Aşçı da bunun üstüne oturuyor, düşünüyor, bir tarif geliştiriyor ve ortaya brownie çıkıyor. Fakat şöyle bir detay var. Brownie ilk yapıldığı zaman içinde çikolata yoktu ve adı da Blondie'ydi. Yani sarışın bir kekti aslında. Fakat daha sonra 1896 yılında ilk defa brownie kelimesi bir yemek kitabında kendine yer buldu ve içine çikolata konmaya başlandı. Biz de bugün eskiden sarışın olan ama bugünlerde esmer hali daha çok sevilen brownie yapacağız efendim. Malzemelerimiz önümüzde hazır. Hazırsanız videomuz başlıyor. Brownie yapımımıza çikolatamız ve tereyağımızla başlıyoruz. Bir benmari hazırladım. Çikolatamı ve tereyağımı benmaride eriteceğim. Çikolata ve tereyağımız eridi. Ben şimdi bunu kenara alıyorum. Soğuması lazım. O sırada biz şeker ve yumurtayla bir işlem yapacağız. Bu arada bütün gramajları ben videonun altındaki açıklama kısmında detaylı olarak yazacağım. Bilginiz olsun. Geçtik şeker ve yumurtamıza. Gene büyük bir kase aldım önüme. 3 adet yumurtam var. Ve şekerimi ekliyorum. Ve şimdi yapacağımız şey bunları iyice çırpmak. Köpüksü bir hal alana kadar güzelce çırpacağız. Yumurtamız gördüğünüz gibi şöyle köpüksü bir hal aldı. Şimdi bu iki karışımı birbirine karıştıracağız. Çikolatamız soğudu. Soğuk olması önemli. Soğuk olmazsa yumurtalarınız pişmeye başlar. Ve şimdi bunları şöyle yavaşça karıştırarak birbirine karıştırıyoruz. Şimdi burada yaptığımız şey iki tane hazırlamış olduğumuz karışımı birbirine karıştırıyoruz. Evet. Biliyorsunuz yumurta köpüksü bir hal aldı. İçinde bol bol hava var. Aslında brownie yaparken biz içinde çok hava istemiyoruz. Çünkü çok hava olursa bu sefer kekimiz şişer. Şişmesini de istemiyoruz. Biliyorsunuz brownie genelde şişmeyen bir kektir. O yüzden biz burada olabildiğince bu içinde oluşmuş olan hava kabarcıklarını, köpükleri söndürüyoruz. Aslında burada yapmış olduğumuz işlem bu. Spatula ile karıştıracağım ve daha sonra tekrar mikserime geçeceğim. Bakın karıştı karışımımız ve şimdi artık içine diğer kuru maddeleri ekleyebiliriz. Öncelikle şöyle birazcık tuzum var. Tuzu atıyorum. Ardından birazcık vanilya özütüm var. Onu ekledim. Kakaom var. Kakaomda gördüğünüz gibi küçük küçük topakçıklar var. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen bir süzgeç yardımıyla, bir tel yardımıyla bunu hemen süzüyoruz. Ve en son unumuzu ekleyeceğiz. Unun için de aynı işlem geçerli. Unda da topak istemiyoruz. O yüzden unu da eliyoruz. Ve artık bunları mikserimle karıştırabilirim. Evet, mikserimizle de karıştırdık ve artık karışımımız hazır. Brownie karışımımız hazır. Artık bundan sonra yapmamız gereken tek şey bunu fırına atıp beklemek. Şöyle bir kare kap aldım. Kek kalıbı aldım. İçine bir tane de yağlı kağıt koydum. Bunun içinde pişireceğim. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Daha önceki yaptıklarımda aşağı yukarı 30-35 dakika sürüyordu yapımı. Siz de fırınınıza göre bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Fırından çıktığı zaman hemen tabii ki de kesmeye çalışmayın. Yoksa brownie'niz dağılır. Mutlaka ve mutlaka 1-2 saat bırakın. Hatta bence akşamdan yapın, ertesi gün yiyin.
bir gece boyunca eğer dışarıda kalırsa o lezzet daha da güzel oturacak. Kıvamı daha da güzel olacaktır. Şimdi artık ne yapıyoruz? Dediğim gibi bunu kabımızın içine alma vakti. Kabınızın içine aldıktan sonra mutlaka şöyle birkaç defa tezgaha vurun ki o içindeki hava kabarcıkları yok olsun. Ve evet, artık hazır. Dediğim gibi 180 derecelik fırına giriyor. 30-35 dakika içeride kalıyor. Çıkışta görüşürüz. 35 dakika sonunda brownie'yi fırından aldım ve artık bu hazır. Üstündeki çatlamaları görüyorsunuz. Bu gayet normal olacaktır. Minimum seviyede olursa daha iyi olur. Benimki bugün biraz fazla çatladı. Demek ki karıştırma işlemini çok iyi yapamamışım demek oluyor. Tabii ki de lezzetinde bir değişiklik olmayacak. Sadece görsel açıdan bahsediyorum. O ilk etapta o iki karışımı siz karıştırırken iyice karıştırmayı ihmal etmeyin. Bu arada etrafta, piyasada özellikle ve internette de birçok tarif gördüm. Brownie adıyla sunulmuş fakat ıslak kek tarifleri. Lütfen bunu onlarla da karıştırmayın. Hani bizim için Türkiye'de baklavanın önemi neyse Amerikalılar için de brownie'nin önemi o kadar önemli aslında. Dediğim gibi bunu başka tariflerle de karıştırmayın. Şimdi ben bunu soğumaya bırakıyorum. En az böyle bir yarım saat, bir saat soğuması lazım. Oda sıcaklığına gelmesi lazım. Ondan sonra kalıbından çıkaracağım. Şöyle dilim dilim keselim bakalım içine nasıl olmuş. Şöyle bıçağımı birazcık sıcak suyla ıslattım kesmeden önce. Yapışmasın diye. Şimdi içini göstermek istiyorum sizlere. Öncelikle şuraya bir alayım. Ondan sonra da size içinin kıvamını göstereyim. Şöyle içini hala nemliliğini görebiliyorsunuzdur umarım. Ucundan da tadına da baktık. Tadı da şahane olmuş. Bu bir brownie. Lütfen ıslak keklerle karıştırmayın. Ben bugün brownie yaptık. Çok güzel bir tarif uyguladık bugün. Umarım bu tarifi yaparsınız ve beğenirsiniz. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve altta da yorumlarınızı yazmayı eksik etmeyin efendim. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.